Güneş tam tepede. Hacienda Cameron'un taş duvarında bir lejyoner, cebindeki saate bakıyor, sabahın 10'u. Uzaktan, toprağı titreten bir gümbürtü yükseliyor, yüzlerce at nalı aynı anda. Birazdan tanık olacağınız yemin, bugün hala her 30 Nisan'da aynı kelimelerle tekrarlanıyor. Ama önce, o güne nasıl gelindiğini bilmeniz gerekiyor. 1863. Fransa İmparatoru 3. Napolyon, Meksika'ya bir ordu göndermişti. Amaç, Puebla şehrini kuşatan Fransız birliklerine altın, silah ve erzak ulaştırmaktı. Bu göreve, Fransız Yabancı Lejyonu'nun bir avuç askeri seçildi. Sayıları sadece 65 kişiydi. Başlarında yüzbaşı Jean Danjou vardı. Kırım Savaşı'nda sol elini kaybetmiş, yerine tahtadan bir protez takmıştı. Askerleri arasında o tahta el, artık bir efsaneydi. 30 Nisan 1863 sabahı, güneş henüz doğmamışken, 65 kişilik birlik Meksika topraklarında yürüyüşe geçti. Kimse, bugünün son günleri olacağını bilmiyordu. Saat 7'yi geçtiğinde, ufukta toz bulutları yükseldi. Karşılarında neredeyse 2000 kişilik bir Meksika kuvveti vardı, süvari ve piyade birlikte. 65 kişiye karşı 2000. Danjou tek bir seçenek gördü, yakındaki terk edilmiş bir çiftlik evine, Hacienda Cameron'a çekilmek. Duvarların içine sıkışan Leonerlere Danjou tek bir soru sordu, sonuna kadar savaşmaya yemin ediyor musunuz? Cevap, tahta eline dokunarak verildi, evet. Ama hiçbiri bilmiyordu ki, kuşatma sabahtan akşama, tam 10 saat sürecekti. Su yoktu. Nisan sıcağında, gölgesiz bir avluda. Öğleye doğru bir kurşun Danjou'nun göğsüne saplandı. Yabancı Leon'un efsane kaptanı, kendi kurduğu duvarların içinde can verdi. Komuta Teğmen Jean Villain'e geçti. O da kısa süre sonra alnından vurularak düştü. Sıra Teğmen Clement Maudet'teydi. Meksikalı komutan Albay Francisco de Paula Mil, 3 kez ateşkes teklif etti. Üçünde de aynı cevabı aldı, hayır. Saatler geçtikçe cephane azaldı, sıcaklık dayanılmaz hale geldi. Duvarların ardında kalan asker sayısı 1'e iniyordu, 2'ye, 3'e, 5'e. Akşam saat 6'ya doğru, ayakta kalan sadece 6 kişiydi, Maudet ve Beşer. Mermileri neredeyse tükenmişti. Teslim olmak yerine süngülerini taktılar. 6 kişi, önlerindeki binlerce askere doğru yürüyüşe geçti. Üçü anında düştü. Kalan 3 lejyoner sırtlarını birbirine dayadı ve teslim olmayı değil, sadece ateşin durmasını kabul etti. Albay Milne'ın tepkisi beklenmedikti, size hiçbir şey reddedemem, dedi ve silahlarını taşımalarına izin verdi. Cesaretleri, düşmanının bile saygısını kazanmıştı. Bugün o tahta el, hala Obagne'daki Leryon karargahında cam bir kutuda duruyor. Her 30 Nisan'da dışarı çıkarılıyor ve Cameron gününü askerler önünden geçit yapıyor. 65 kişi 2000 kişiye karşı koydu ve savaşı kaybetti, ama bir yemin, 150 yıldan fazladır hala yaşıyor. Sizce, bir savaşta yenilmek her zaman kaybetmek midir?